WordPress tabanlı bir WooCommerce e-ticaret siteniz varsa bu video size göre arkadaşlar. Kaçırmayın diyorum bence. Güzel bir eklenti inceledim. Satışlarınızda faydalı olacağını düşünüyorum açıkçası. Satışlarınızı etkileyebilecek bir eklenti. Neymiş eklentiye bir bakalım. Merhaba arkadaşlar, ben Ramazan Boz. Banksandpet kanalına hoş geldiniz. WordPress ile ilgili eklentiler, temaları incelediğimiz bir YouTube kanalı burası. Bu videoda güzel bir eklenti, satışlarımızı arttırabileceğini düşündüğüm bir eklentiyi inceledim. Ücretsiz bir eklenti. Bize vermiş olduğu imkanlarla kısıtlı da olsa güzel çalışıyor, sağlam bir eklenti. Bakacağız, inceleyeceğiz. Testlerini yaptım ben. Gayet hoşuma gitti. Kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Belki ihtiyaçları olan arkadaşlarımız olabilir. Bu videoda anlattığım eklentinin özelliklerini anlatan bir eklentiyi yaklaşık olarak 1 sene önce anlatmıştım. Onu karta koyacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Değişik bir eklenti tabii ki ama işlev olarak, yani yapmış oldukları işlev olarak aynı sayılır. Bir paket eklentisi, yani ürün paketleri oluşturacağız. Halihazırda sitemizde zaten ürünlerimiz varsa bu ürünleri satışlarını arttırmak için kombinler oluşturabiliriz. Paket ürünleri oluşturabiliriz. Tabii ki uygunsa, neden olmasın. İşte bir paket ürünü oluşturduktan sonra arkadaşlar biraz da indirim verirsek, tabii ki cazip şekle getirirsek karşı tarafa, müşterilerimize bir seçenek sunmuş oluruz. Yani teşvik etmiş oluruz. Satın almak için teşvikleri olur. Böyle paketler oluşturma imkanını sağlayacak bir eklenti. Çok uzatmayacağım. Eklenti inceledim dediğim gibi. Geliştiricinin WordPress sayfasına gidelim bir bakalım. Ondan sonra da benim yapmış olduğum teste bir bakalım şöyle. Sonra da sıfırdan bir kurulumunu yapacağız. Eklentinin Türkçe dil dosyası var. Türkçeleştirdim arkadaşlar. Gayet %100, hemen hemen %100'e yakın bir kısmı Türkçeleşiyor zaten. Geçelim, inceleyelim eklentiyi. İnceleyeceğimiz eklentinin ismi bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geliştiricinin WordPress sayfası. Hemen Türkçesine bir bakalım. Aslında bu geliştiricinin WooCommerce ile ilgili birçok eklentisi var. Onları da hatta fırsat buldukça tek tek inceleyeceğim. WooCommerce için VPS, kompozit ürünler. Kompozit derken aslında arkadaşlar bu işte hani belli bileşenlerden, ürün bileşenlerinden oluşturacağımız kombinler. Paket ürünler. Kompozit biraz şey gibi geliyor, böyle bir tuhaf geliyor. Bu da Türkçe'ye çevrilmiş hali. WordPress sürümüyle uyumlu şu an. Güzel, bayağı da bir etkin kurulumu olmuş. 5 yıldızlaması da güzel. Geliştiricinin WordPress sayfasının linkini videonun açıklama kısmında olacak. Lütfen arkadaşlar girin, inceleyin. Bakın bunları inceliyorum, gözümden kaçan bir şey olabilir. Siz görebilirsiniz. Lütfen inceleyin. En azından eğer WordPress'e de üyeyseniz bir yorum da yapabilirsiniz geliştiricinin sayfasına. Bakalım şöyle yaptığımız sayfaya. Bakın şöyle, hatta şöyle mağaza kısmından geçelim. Ürünlerimizin olduğu kısımdan. Bakın şöyle bir kombin, örnek olarak tabii ki bu. İşte bir kombin paket oluşturdum. Paket ürün işte yazlık bilmem ne filan. 250 TL'den başla. Tabii bu fiyatları ben farazi olarak yazdım. Siz ona göre düzgün bir şekilde yazabilirsiniz. Seçenekler kısmına geldiğinizde direkt sepete ekletmiyoruz. Çünkü burada bir seçenek oluşturacaksınız. Ürün paketi oluşturacak müşteri burada. 2 tane varyasyonlu ürün seçtim. Bir tişört, bir de şapka olarak. Burada varyasyonlu ürünleri görebiliyorsunuz. İşte bakın gri pamuklu kapşonlu, işte ne demişiz, buradan bir tane ürün seçecek. Artı bir de tişört seçecek. Bir paket oluşmuş olacak. Normal fiyatlarından, şimdi ben bunları tabii ki indirim verdiğim için biraz uygun. Normal fiyatından biraz daha düşük, 3 ürünün toplamı biraz daha düşük şekilde böyle bir kombin oluşturup satabilirsiniz arkadaşlar. Yani satmaya teşvik edebilirsiniz. Müşterileriniz almaya teşvik edebilirsiniz. Güzel, bayağı da çalışıyor, malışıyor yani. İnceledim, test ettim arkadaşlar. Bu eklentiyi inceleyeceğiz. Hemen geçelim, kurulumlarını yapalım, bir inceleyelim. Ama ne yapıyoruz? Unutuyordum az kalsın. Arkadaşlar bu tip eklentileri halihazırda sitenize uygulayacaksanız, kuracaksınız, lütfen ve lütfen yedeklerinizi alın. Bakın site yedeğinizi alın muhakkak arkadaşlar. Her ne yapıyorsanız yapın. Bir yedek sisteminiz lütfen olsun, planınız olsun. Sitenizi düzenli olarak yedekleyin. Çünkü yapılan işlemler sonrası geri dönüşü olmayan hatalar alabilirsiniz. Yaptığınız emeklere gider, yazık olur. Ne yapıyoruz? Uyarı yapıyoruz. Uyarımızı yaptıktan sonra da işlemlere geçiyoruz. Eklentinin kurulumunu localhost'ta yapacağız arkadaşlar. Normalde ben internette testini yaptım. Bir de localhost'ta şimdi. Hem de onu da test etmiş oluruz. Localhost'ta da çalışacak mı, çalışır. Çalışır büyük ihtimalle. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum açıkçası ama bakacağız, göreceğiz zaten. Şimdi hemen WordPress, bu mağaza sitemiz bir e-ticaret sitemiz. WooCommerce üzerinde çalışan WordPress tabanlı.
bir e-ticaret sitemiz. Bunun üzerine bu arada hemen buradan da duyurayım. 2 tane tema üzerinde çalışıyorum arkadaşlar. Biraz uzun sürecek o iş. 2 tane ücretli tema. Bir emlak sitesinin teması var. Bir de e-ticaret sitesinin teması var arkadaşlar. Ücretli. Bunların üzerinde çalışıyorum şu an. Türkçeleştirmelerini yapıyorum. Artı biraz da temayı anlamaya çalışıyorum. Temalar satılıyor. Yani Tema Forus ya da Envato marketten satın alabileceğiniz temalar bunlar. Onların incelemelerini yapıyorum. İndirdim Lokalos'unda, hatta test yapıyorum. Kısa bir süre sonra inşallah diyorum tabii ki. E-ticaret sitemizi onun üzerinde artık eklentilerimizi onun üzerinde deneyebileceğiz diye düşünüyorum. Bakalım olursa. Şimdi geldik kontrol panelimize, sitemizin. Kontrol paneline geldik. Eklentiler kısmına yeni eklenti ekle diyorum. Arama kısmına eklentinin ismini yazın, yapıştırın artık. Neyse aratın. Burada birinci eklenti zaten VP Clever geliştiricisi. Kuruyorum ve etkinleştireceğim. Bu eklentiye benzer bakın bir sürü eklentiler vardır zaten. Ama geliştiricinin bakın WooCommerce üzerinde birçok eklentisi var. Onları da zaman buldukça da inceleyeceğim. Kuracağım ve etkinleştireceğim. Eklenti kuruldu ve etkinleştirdik. Şimdi şöyle bir yenileyelim sayfayı. Sol tarafta kontrol paneline geldi zaten bakın. Şöyle görüyorsunuz. Bileşik ürünler diye geçiyor. Eklenti halihazırda zaten Türkçe olarak geliyor ama yani düzeltilmesi gerekiyor. Bazı kısımları arkadaşlar. Onları ben tabii ki düzelttim ettim. Şöyle bir bakalım. Bazı kısımlar gene hala İngilizce tabii ki. Şimdi dil dosyasını yükleyeceğim. Çevirmiş olduğum dil dosyasını Loco Translate eklentisi üzerinden yükleyeceğim arkadaşlar. Kontrol panelindeyiz. Loco Translate'e geldim. Eklentiler kısmına geliyorum. Buradan eklentimizi bulalım. En son yüklediğimiz eklenti Türkçe. Hemen şöyle bir eşitleyelim bunu. 141 tane diyor ama bir eşitleme yapalım. 229 141'den 229'a çıktı. 110 tane çevrilmemiş dizi var. Kaydet diyorum. Ondan sonra tekrar eklentiye geliyorum böyle. Buradan PO yükle diyorum arkadaşlar. Neredeymiş? Geliştiricideymiş. Geliştirici klasöründe dosyamızı bulalım. Şöyle aldık, attık oraya. Yükle diyorum. 229 eşitle diyelim. Tamamdır. Bir de denet diyelim. Tamam, o da iyi. O da geçti. Şimdi artık bakın birleşik ürünlerden paket ürünlere çevrildi eklenti. Artık eklentinin ayarlarına bir bakalım arkadaşlar. WordPress kontrol panelindeyiz. Sol tarafta zaten VP Clever diye bakın. Bu şekilde geldi zaten, eklenti kuruldu. Hemen bir bakalım. About kısmına bir bakalım. Hakkında neymiş? Ona bir bakalım. Orada bayağı bir eklentisi var bu geliştiricinin, bakın. Özellikle derken hemen hemen hepsi herhalde WooCommerce tabii ki. WooCommerce üzerine dediğim gibi fırsat buldukça bu eklentileri de aslında YouTube'da bu eklentilerle ilgili büyük bir ihtimalle kaynak vardır arkadaşlar. Bir bakacağım ben hangi eklentide az bir kaynak varsa onun videosunu çekmeyi düşünüyorum. Çünkü aynı şeyleri tekrar çekmek istemiyorum. Başka arkadaşlarımız da çektiyse ben de çok fazla böyle o aynı şeyi çekmek istemiyorum açıkçası. Yoksa kaynak olmayan eklentilerde bakarız. Ona göre de bir araştırma, inceleme yaparız. Essential Kit demiş. Bir bakalım bu neymiş? Essential mı? Essential. Bu da herhalde işte. Evet. Bu eklentilerin kurulumları işte. Yani kurma şeklinde geliştiricinin yapmış olduğu eklentileri buradan pat kurabiliyorsunuz işte. Neye ihtiyacınız varsa falan. Dediğim gibi bakın bayağı var yani. Şimdi bizim artık eklentimizin ayarları burada olacak. Paket ürünler nasıl kullanılır diye burada yardım gibi bir şey yapmışlar. Yardım kısmı yapmışlar. Burada anlatıyor zaten 1, 2, 3 demiş ama güzel yanı şu, geliştiricinin gerçekten destek kısmı iyi arkadaşlar. Şimdi ben onu göstermemiştim ama burada hemen göstereyim. Bakın burada bir destek dokümanlarının olduğu kısım var. Resimli olarak ve videolu olarak da anlatıyorlar. Bu yönü çok güzel. O iyi olmuş yani. Buradan da bu sayfanın linkini de videonun açıklama kısmında olacak. Hatta benim atladığım yer varsa da buradan da bakabilirsiniz.
araştırabilirsiniz arkadaşlar. Güzel yapmışlar. Benim hoşuma gitti. Genellikle eklentilerim yani bir şekilde destek kısımları iyi oluyorsa arkadaşlar o eklenti iyi oluyor. Öyle düşünüyorum ben. Burada nasıl kullanılır diye anlatmışlar işte bilmem ne falan göstermişler. Şimdi biz biraz zaten detaylı olarak anlatacağız. Anlatacağım. Ayarlar kısmına geliyorum. Ayarlar kısmında burada genel bir ayarlarımızı yapıyorsunuz zaten. Şimdi bu ayarları arkadaşlar özellikle de dediğim gibi bazı kısımlarını sizin kendiniz test etmeniz gerekiyor. Yani çünkü bütün ayarları tek tek burada test edemem. Ama varsayılan olarak kullanılabilecek şekilde işte mesela o şekilde göstereceğim ama bir açılır menü derken işte bir ızgara işte ne bileyim bakın farklı şeyleri var. Liste şekli var bilmem ne falan var. Bunlar nedir mesela? Bunları test etmeniz gerekecek. Biz şimdi liste şeklinde de gösterebiliriz. Bu şekilde de göstereceğiz ama bir iki şekilde gösteririz icabında. Ama çoğu şeyi de sizin göstermeniz lazım. Türkçe olması güzel. Anladığınız dilde olduğu için de ayarları daha rahat yapabiliyorsun. Şimdi farklı dillerde biraz zorlanıyorsunuz arkadaşlar. İşte bir taraftan çevir bir taraftan şey yap. Bir de ben anlaşılır şekilde çevirmeye çalıştığım için de o da etkili oluyor biraz. Şimdi hemen şöyle bir bakalım. Fiyat formatı, arşiv sayfaları, paket ürünler için bir fiyat formatı. Şimdi bu ürün paketleri oluştururken arkadaşlar biliyorsunuz WooCommerce ürün eklerken de orada bir normal bir fiyat var. Artı bir de indirimli satış fiyatı falan var. İki seçenek var. O şekilde mesela burada size soruyor. Normal ve satış fiyatından yapacağız fiyat formatımızı. Ürün fiyatlarını hesaplayın satış fiyatından. Tamam. Normal fiyattan hatta normal fiyattan hesaplarsanız indirimli olduğu zaman da aradaki indirim farkını da göstermiş olursunuz. O da güzel. Mesela normal fiyattan yapalım bunu. Arayüz seçimi dediğim gibi bunu bu şekilde bırakıyorum. Ondan sonra da bir liste ya da bir ızgara şeklinde yapabiliriz. Hatta şöyle bırakalım. Bu açılım menü aslında şöyle olabilir. Bilgisayar ekipmanları mesela bir e-ticaret siteniz varsa genellikle öyle oluyor. Bilgisayar e-ticaret sitelerinde bir bilgisayar toplamaya başladığınızda ürünleri böyle açılır menü olur. Birden fazla mesela seçenek vardır. O seçenekleri seçme imkanınız olabilir. Öyle güzel bir şey. Yani çok fazla böyle uzun uzadıya aşağı doğru inmez. Görsel olarak olmaz mesela icabında. Ne bileyim işte öyle bir şeyler olabilir. Gezilen, yani varsayılanları çok fazla oynamadım. Miktarı göster, görseli göster. Tamam bunlar kalsın. Yer tutucu resim, ana ürünün resmi olsun. Ya da seçenek yok. Resmi ana üstünde tamam neyse bu şekilde olsun. Fiyat değiştir, değil mi? Ürün kendi sayfasına link ver. İsterseniz ürün tabii ki şeyi var. Bakın burada mesela geliştirici şöyle bir şey diyor. Burada mesela geliştiricinin yapmış olduğu başka bir eklenti var. İşte hızlı bakma eklentisi mesela. Bunu da eklediğiniz zaman mesela bu eklentiyle uyumlu çalıştığı için direkt olarak onu da kullanabiliyorsunuz. Kuponla ilgili sepet ve ödeme. Hayır tamam. Yani çok fazla bir şey değiştirmeyeceğim. İşin mantığını öğrenin arkadaşlar. Dediğim gibi bunları da artık değiştirip test edeceksiniz. Yerini belirle diyelim. Yerini belirle kısmı burada Türkçeleştirilmiş. Yani ne yazmak istediğiniz kısımları buraya yazabilirsiniz. Normalde dil dosyasından çekiyor bunları. Bakın bu şekilde. Bunları dil dosyası ama buraya farklı bir şey de yazabilirsiniz mesela işte. Ne bileyim. Yoksa direkt olarak dil dosyasına boş bırakırsanız genel olarak dil dosyasından olan kısımları seçer. Orada ne varsa yani neye çevrilmişse onu seçer. Bu şekilde burada zaten bir şey yok. Zaten ayarlar ağırlıklı olarak şeyde yapacağız arkadaşlar. Ürün eklediğimizde yapacağız. WooCommerce'te ürünlere de mesela bir yeni ürün eklediğimizde orada zaten paket ürünü oluştururken orada işimize yarayacak. Dokümanlar demiş. Burada direkt bir link veriyor sayfasına bu şekilde bakın. Şurası işte burası mı? Burası herhalde. Evet. Composite Products tamam. Buraya gönderiyor zaten. Premium versiyonu var. Ücretli versiyon yani. O da neymiş? 30 dolarmış zaten. Premium versiyonu. Temel kitabı bakalım. Neymiş? Ha, bu da aynen bu şekilde.
Oradaki eklentilere falan ulaşabiliyorsunuz. Şimdi bu şekilde kalsın bu sayfamız. Ne yapalım? Hemen bir ürün oluşturalım. Bir paket ürün oluşturalım. Mağazamızdaki ürünlerden, dediğim gibi testte de varyasyonlu bir ürün seçmiştim. 2 tane ürün seçmiştim hatta. Gene aynı şekilde seçeceğim ki daha böyle anlaşılır şekilde olsun. Yeni bir ürün ekleme kısmına, yani WooCommerce ürünler sekmesine geçelim. Sıra geldi paket ürün eklemeye. WordPress kontrol panelindeyiz. Şimdi ürünler, yeni ekle kısmına geliyorum. Paket ürün oluşturacağız şimdi arkadaşlar. Paket ürün oluşturacağız. Ondan sonra da oradan hem ayarlarımızı yapacağız hem de işte farklarını falan göreceğiz. Şimdi hemen bir paket ürünümüzün ismini bir şununla alalım hatta. Yazdık spor paketi diye aldım. Şöyle yazdık spor paketi versiyon 1 dedik. Ürün açıklamasını da alalım. Şunları kopyalayalım zaten. Yapıştıralım. Tamam, neyse böyle olsun. Ondan sonra şu kısa açıklamaya da şunu alalım. Buraya yapıştıralım. Şimdi resim de yapacağız. Hemen resmimizde şunu genel diyorum. Resme de bir tane resim ayarlayalım. Şunu. Resmimizi de ayarladık. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar. Bileşenli, yani paket ürün olduğu için ürün verisinde akıllı kompozit diye bir alan açılıyor. Bir kısım açılıyor bakın. Akıllı kompozit. Gördüğünüz gibi akıllı kompozit diye. Bunu seçiyorum. Ondan sonra normal işlemlerimizi başlayacağız. Genel sekmesinde bizden zaten bir fiyat istiyor. Şimdi ayarları yaparken zaten söyleyecek bize. Bir fiyat istiyor arkadaşlar bu ürün paketiyle ilgili. Ama ona geleceğim şimdi. Önce bir şuraya bir paket ismimizi, ürünlerimizi, hatta ilk önce ürünlerimizi bir ekleyelim. İşte kapşonlu diyorum. Kapşonlu yazlık paket, yazlık spor paketi dedim. İsterseniz açıklama falan bir şeyler yazabilirsiniz. Kaynak seç. Burada zaten bir tek ürünleri seçebiliyorsunuz. Diğerleri ücretli versiyonunda var arkadaşlar. O da bizim işimizi görüyor zaten. Yoksa kategori bazında bakın, kategorileri yani hepsini seçebiliyorsunuz ama ücretsiz versiyonunda yalnızca ürünler. Sıralamaları var. Tamam. Geçtik. Ürünler. Şimdi bir tane direkt kapşonlu ürünümüzü seçelim. Gri kapşonlu. Tamam. Seçtik. Varsayılan seçenek olarak mesela bunu seçerseniz arkadaşlar şuradaki gibi, mesela neredeydi? Resim çıkar arkadaşlar. Direkt olarak resmi çıkar ürünün. Şöyle yapalım hatta. Ürünü de bakalım. Testimdeki. Bakın bu şekilde ürün burada varsayılan olarak çıkar. Şimdi onu seçmiyorum ben. Neyse. Gerekli mi? Evet ya da hayır diye seçelim. Varyasyonlu ürünse hayır olarak seçilebilir. Eğer tek sabit bir ürünse gerekli olarak seçmeniz lazım. Yani o ürünün seçilmesi lazım. Yoksa şey yapabilirsiniz. Hayır olarak da seçebilirsiniz. Varyasyonlu ürünse bence. Şimdi burayı boş bıraktık. Yeni fiyat. Bu ürünün normal fiyatı baktığınızda bakalım kaç paraymış. Normalde 300 lira gösteriyor. Hatta şöyle biz kendi sayfamızda 350'den 300'e düşmüş. 300 lira. 300 lira. Buna yeni bir fiyat verebilirsiniz. Yani burada bir satış taktiği yapıyorsunuz ya da hiçbir fiyat vermeyin. En sonunda komple pakete indirim sağlayabiliriz mesela. Öyle bir şey yapabiliriz. Şimdi yeni fiyat vermiyorum. Miktar 1, tamam. Özel miktar, ona evet dersek, bakın her öğenin miktar sınırı 1 taneden 1000 taneye kadar. O artık sizin stok durumunuzla alakalı, özel miktar vermiyorum.
çoklu seçimde mesela birden fazla seçme imkanı sağlıyorsunuz. Şimdi varsayılan olarak bunların hiçbirini ayarlamayacağım arkadaşlar. Bu şekilde kalsın. Ondan sonra birinci ürünümüzü hazırladık. Şimdi bir tane daha paket ekliyorum. Buna şapka, keten şapka dedim. Açıklamaya dediğim gibi bir şeyler yazabilirsiniz. Ürünümüzü seçelim. Keten şapka, bakın. Varyasyonlu bir ürün bu. Bunun değişik seçenekleri var. Renkleri bir şeyleri var mesela. Varsayılan seçenek gene seçmiyorum. Gerekli diyorum. Hayır. Gene hayır olarak bıraktım. Özel miktar 1. Bunda da 1'di değil mi? Evet 1. 1 tamam. Gene varsayılan bu şekilde. Bir tane daha ekliyorum. Bir de tişörtümüzü şuradan mesela şunu alacağız. Şunu alabiliriz. Şu kaynak seç ürün diyorum. Tamam, şunu seçelim. Oraya da tişört diyorum arkadaşlar. Tişört dedik. Tamam. Başka buralarda herhangi bir şey yapmıyorum. Tamam. Üçlü bir ürün paketimiz var. 3 tane. Şimdi bunlar tek tek satılıyor tabii ki. Biz bunları bir araya getirdik. Bir kombin yapıyoruz şimdi. Sadece taban fiyatı. Şimdi dediğim gibi şunu bir kaydedelim ilk önce. Taban fiyatı burada da bakın uyarı veriyor zaten. Sepete ekle düğmesini görüntülemek için her zaman genel sekmesine bir fiyat koyun. Bu aynı zamanda taban fiyattır. Yani genel sekmesine geliyorsunuz, bakın normal fiyat, indirimli satış fiyatı. Şimdi buna bir fiyat mesela 250 atıyorum, örnek olarak veriyorum tabii ki. 250 lira dedik. Geldim 250 lira. Şimdi taban fiyatı derseniz bakın sadece taban fiyatı. Taban fiyatını dahil et. 250 liranın üstüne bu paketin fiyatı gelecek. Seçtikçe, ürünler seçildikçe 250'nin üstüne gelecek arkadaşlar. Taban fiyatını dahil et dediğinizde, bakın dahil et. Yani pardon, bunu seçtiğinizde 250 artı ürünlerin fiyatları eklenir. Sadece taban fiyatı derseniz bu paketi kaça satacaksınız o fiyattır. Taban fiyatını dahil etme dediğinizde ise ürünlerin fiyatlarıdır arkadaşlar. Seçtiği ürünün fiyatlarıdır. Şimdi bunları örnek olarak bunları yapalım. Sadece taban fiyatı dedim. İndirim vermiyorum. Miktar en fazla 1 ile 3 olsun. 3. Yani birer tane olsa tamam, 3 olsun. Aynı ürünlere izin ver. Gönderim ücreti tüm paket ürüne uygula. Tamam. Görünen fiyatı özelleştir. Buraya mesela şöyle diyebiliriz. Hatta bunu da boş bırakacağım. Bir dakika. Bunu da boş bırakıyorum. Ve bunu ilk önce bir kaydederim. Sonra da yayınlayalım. Şimdi mağazaya geçelim. Mağazamızda ürüne bir bakalım. Geldi mi? Bakın. Yazlık spor paketi versiyon 1 250 lira. Seçeneklere geldim. Bakın, teşekkürler, bu ürüne ihtiyacım yok. Başlangıç, yani hiçbir seçenek vermedik. Yani seçme şeyi yok burada arkadaş. Şimdi burada şunu seçiyorum. Kapşonluyu aldım. Fiyatta herhangi bir değişiklik yok. Bakın, direkt olarak taban fiyatı verdim. Yani belirttiğim bir fiyatı verdiğim için bu fiyat. Siz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela bu ürünlerin dediğim gibi toplamından biraz daha düşük fiyatta yapabilirsiniz. Mesela 75. Normalde bakın şimdi 375. Şöyle diyelim 135'te bu. Ne yaptı? Bayağı para yaptı yani. Bu paketi 250 liraya şu an alabilir arkadaşlar. Bakın. 5 tane 5 paket almak istiyorum dediğinde bakın. Eklendi diyor. Sepete bir bakalım. Bakın 5 tane, 5'er tane. Bu şekilde. Hemen
Bunu siliyorum. Şimdi farklı bir durumu değerlendireceğiz. Nerede? Evet, tamam. Sadece taban fiyatı. Bakın, sadece taban fiyatı. Yani bizim belirlediğimiz fiyat. Taban fiyatını dahil et. Bu şekilde yapıyorum şimdi. Güncelle diyorum. Bunu da yenileyelim bakalım. Seçeneklere geldim. 250. Yine ekledim. Bakın, 250'nin üstüne eklemeye başlıyor şu an mesela arkadaşlar. 250'nin üstüne. Normalde 300 lira satıyor mu? 350'den. Neden? Burada taban fiyatını dahil et. Şurada bakalım. Bir dakika. Neredeydi? Ayarlarda. Pardon. Ayarlar. Normal ve satış fiyatından ürün fiyatlarını hesaplayın. Bakın, normal fiyattan. Bunu satış fiyatından yapmam lazım. Bu da eklentinin ayarlarını da bakın değiştireceğim şimdi. Bunu değiştiriyorum. Satış fiyatından. Yani 350 liralık ürün 300'e düşmüş zaten. 350'den vermesin bize. O yüzden bunu değiştirdim. Şimdi şunu bir daha yenileyeyim. 250. Bakın. Normalde 250 taban fiyatımız vardı. 350 lira bu ürünün fiyatı var. 600 liralık ürünü şu an 550 liraya alıyorsunuz diyor. Doğru. Çünkü 300'e düşmüş. Şimdi bunu da ekleteceğim. Bir tane mesela şuradan sarı dedik. 75 lira böyle eklendi. Bakın. Oradan da şunu eklettim. Bakın. 815 liralık ürünü 765 liraya şu an seçebiliyorsunuz. Olay ne? Şimdi bu yalnızca tek renk, yani varyasyonu olmayan bir üründü. Gri pamuklu kapşonlu. Bunu seçti zaten. Otomatikman seçecek zaten. Ne yaptı ama varyasyonlu biz şunlardan bu ürüne has mesela bir şey seçtirdik. Renk olarak işte beyaz, mavi, sarı neyse. Tişörtte de aynı şekilde varyasyonlu 2 ürün. Bunları seçtirdik. Ne yaptık? Bu şekilde de sepete ekletebiliriz. Burada olay neydi? Taban fiyatı dahil yaptık arkadaşlar. Bakın, taban fiyatını dahil et. Şimdi taban fiyatını dahil etme seçeneğini yapacağım. Ya çünkü bütün seçenekleri de anlatırsak bayağı var ya, bu 2-3 saat sürer bu video. Neyse, güncelle diyorum. Tekrar şunu bir yenileyelim. Bakın, sıfıra düştü. Ama bakın, 250 lira genel fiyat sekmesinde şurada verdiğimiz bir fiyat var. Bakın, 250. Ama burada mağazaya girdiğiniz zaman sayfaya girdik. Tamam, 250 lira doğru yazıyor. Bakın ama burada şu an 0. Seçtikçe buraya şimdi fiyat gelecek. Nasıl? Seçtim. 300 lira oldu. Bir tane daha seçtim. 375 oldu. 250'den başlıyordu ama bunu ben farazi almıştım mesela. Siz burada ürününüze göre mesela oraya bir en düşük fiyatı yazabilirsiniz. Mesela işte bunun en düşük, mesela bu standart 75 liraymış da. Burada mesela 135 en düşüğü mü? Evet, 135 en düşüğü mesela. Şu fiyatı yazarsanız 510 liradan başlayan fiyatlarla, o zaman biraz daha doğru olur. Baktığınız zaman 250 lira değil, 510. Bu şekilde. Bakın. Şöyle gelelim. Taban fiyatını dahil etme. Taban fiyatını dahil etmeden, yani o 250 lirayı dahil etmeden hesaplatıyorum. Şimdi onu da gösterdim. Şimdi bu ürünlere mesela komple indirim vermek istiyorum. Yani pakete indirim vereceğim. %10 indirimli olsun. Bakın buradan genel indirim yüzdesi. Toplama değil. Toplama değil. Her bir bileşinin fiyatına eşit olarak uygulanacaktır diyor. Pardon. Bakın. %10. Bunu mesela %10 her ürüne olur. O çok fazla olur mesela. Bunu %1 ya da 2 yapmak lazım aslında. Bu sefer 2 olabilir, 3 olabilir. Neyse 5 olabilir. Tamam, neyse %10 dedik biz. Bileşenleri kaydet.
Güncelle diyorum. Tekrar şimdi sayfayı yenileyelim. Bakın, indirim %10 olarak gözüküyor. Şimdi seçtik. 300 liraydı. %10, 30 lira indirim 270'e düştü. Seçtik. Bakın indirim almaya başladık gene böyle. Bir tane daha seçtik. 459 lira. Bu şekilde de mesela teşvik edebilirsiniz. İndirim vererek mesela %10 indirimli paket. Normalde bu ürünün toplamı işte 500 küsür liraydı ama 459 lirayı da bu şekilde ürün paketleri. Yani paket, evet, ürün paketleri oluşturup müşterileri teşvik etme imkanınız olabilir. Yani bayağı özellikleri var dediğim gibi. Bunlara mesela limit de koyabilirsiniz arkadaşlar. Limitli olabilir. Şöyle belirli limitler verebilirsiniz. Şöyle hepsini genişlet diyorum. Mesela diyorum bakın gerekli. Mesela bu ürünün satılması lazım. Yani seçilmesi lazım dediğinizde evet seçiyorsunuz değil mi? Evet. Yeni fiyat. Ayrıyetten bu ürüne taban fiyatını dahil etme dedik. Değil mi? Başta evet etme. İndirimi kaldırdım. Bakın şimdi yeni fiyatı normalde 300 liraya satışıydı. Bunu 250'den satacağım ben kapşonluyu. 350 idi indirim satışı 300'dü. Ben paket ürün alınırsa 250'den vereceğim bunu. 250 liradan satacağım. Bir tane. Ondan sonra bu üründe şapkada 75'ti herhalde. 75 bunu 50 liradan satacağım mesela. Ondan sonra buna fiyat vermiyorum. Tamam bu normal fiyatı olsun. Bileşenleri kaydet. Güncelle diyelim. Sayfayı bir daha yenileyelim. Bakın. Gerekli yaptım ürünü. Bakın gerekli mi? Evet yani mecbur. Bu ürün mecbur seçilmesi lazım yani şu ürün. Bakın mecbur seçiyorsunuz. Bunlar da ama liste şeklinde olduğu için açılır menü şeklinde olduğu için bakın böyle teşekkürler bu ürüne ihtiyacım yok. Aslında bunu mesela şey yapmak lazım. Dediğim gibi ürüne göre değiştirmek lazım bunu. Hani ürünlerinize göre. Bunu mecbur dedik. Mesela bunu seçtirdim. Hatta şöyle yapalım bakın. Teşekkürler dedim. Bu şekilde de eğer yaparsanız bakın 250 lira sepete ekletiyor. Bunları seçmeden de mesela yalnızca kapşonluyu aldırabilir ama işte o yüzden e, gerekli yapmanız da mantıklı. Paket ürünü yapıyorsanız mesela gerekli olması lazım. Yani seçmesi lazım bir ürünü. Yoksa bunları ben yalnızca zaten mağazamda ben bu tek ürünü 250 300'e satıyorum. Niye 250'ye de satayım? Mantıken. Çünkü paket ürün olduğu için bu ürünlerin de seçmeleri lazım. Gerekli olması lazım yani. Bu şekilde 250 dedik. Şapkaya da bakın 75'ti 50. 50 liraya seçtirdik. Oradan da normal tişört fiyatı da geldi. Bu şekilde sepete de ekletebilirsiniz. Başka ne özelliği var? Mesela çoklu seçim olayı var. Mesela birden fazla seçim yaptırabilirsiniz. Şimdi varyasyonla biraz tabii varyasyonlu üründe yapmak lazım onu. Şimdi bunu da gerekli yapıyorum. Ondan sonra çoklu seçim evet diyorum. Bakın ızgaraya döndü. Izgara 3 sütun hatta 4 olsun. Dörtlü. Çoklu seçim varyasyonlu olduğu için kaç tane varyasyonu varsa arkadaşlar. Bakın. Bunu da 4 sütun yapıyorum. Kaydet diyorum. Güncelleyelim. Şimdi bakalım. Bakın. Birinci bu varyasyonlu ürün olmadığı için tek liste şeklinde gösterdi. Bunlar da varyasyonlu ürün ve çoklu seçeneği açtık. Bakın birden fazla seçebiliyorum bu sefer. Bunu da kısıtlayabilirsiniz tabii ki. Keten şapka. Bakın tişört. Oradan ama 1 ile 3 demiştik. Bakın şimdi bir tane seçtik. İkinciyi seçtik.
Üçüncüyü seçtik. Herhangi bir uyarı gelmiyor. Burada miktarda 1 ve 3. Maksimum 3 dedik mesela arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3. Dördüncüyü seçtiğimde bana direkt olarak uyarı verecek. Bu kompozit sepete eklemeden önce en fazla toplam 3 ürün miktarı seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bak 2 tane tişört aldırtmadı bana. Aldırtmıyor. Bunu da güzel yapmışlar aslında. Onun haricinde mesela görünen fiyatı özelleştir. Burada da mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Diyelim ki 510 TL'den başlayan fiyatlarla dediğimizde kaydedelim. Şunu gerekli yapmadık mı? Yapmamışız daha. Bunu da gerekli yapalım. Şimdi kaydedelim. Güncelleyelim. Şimdi mağazadan bakacağız. Mağazaya döndüm. Bakın 510 TL'den başlayan fiyatlarla. Böyle yani bu çoklu seçenek olduğu için bakın gerekli yaptığım için bunu mecbur tişörtten de bir tane seçmesi lazım ama en fazla 3 ürün diyor. Ne yapıyorsunuz? Bunu kaldırdım. Gri kapşonlu zaten varyasyon olmayan bir ürün. Bunu mecbur seçiyorsunuz. Seçiliyor. Bakın diğerleri varyasyonlu ama seçtik. 3 tane ürün. Dördüncüyü seçtirmiyor. Sepet ekle diyelim. Sepeti görüntüle. Bakın 435 lira. Bir tane kapşonlu şapka bir de tişört. Bu şekilde. Yani ürün dediğim gibi yani birkaç daha böyle güzel özellikleri falan var. Yazın üstünde yazı işte yazabilirsiniz. O ne oluyor? O da bak şöyle işte süper buraya yazın üstünde ya da altında şu kısımda buraya yazılar yani şuradan yazın üstünde ve yazın altında demiş. Oralardan. Ondan sonra burada mesela toplam limitlerde limitli satış yaptırabilirsiniz. Yani nasıl limitli? İşte 500 minimum 510 lira maksimumda 1000 lira. 1000 liranın üstüne geçtiği zaman sepete eklettirmiyor. Mesela öyle bir şeyler var. Sınırlama diyebiliriz ona. Başka mesela ne vardır? Gerekli evet yeni fiyat dedik. Varsayılan seçenekler. Özel miktar. Burada her öğenin miktar sınırı minimum 1. Burada da mesela kaç tane seçebilir onu mesela minimum 1, maksimum 3 şeklinde. Bu sefer ama şeyi arttırmanız lazım tabii ki. Pakette maksimum 3 ya bunu 4 ya da 5 yapmanız lazım. Yani mantık şu. Bir tane gri kapşonlu aldı ama 2 tane farklı şapka alacak ve 3 tane farklı tişört alacak. O. Yani şapkada mesela şunu 2 yaptık. 2 tane farklı şapka. Tişörtte de mesela özel miktarı seçelim. Bunda da mesela ne diyeceğiz? 1 ile 3 şeklinde. Miktar sınırı yani 1 tüm bileşenin miktar sınırı bunu da 3 dedik. Tamam. Şunu mesela 3, 2, 5, 6 mı? 6. 6 diyelim. Maksimumda mesela 1000 lira diyelim. Böyle sallayalım. Tamam mı? Tamam. Evet. Güncelleyelim. Mağazaya gidelim. Şunu silelim tabii ki. Mağazaya geri dönelim.
Evet, 510 TL'den başlayan fiyatlar. Geldik seçenekler. 250 taban fiyat demiştik. Onu tabii 510 yapmak daha mantıklı şu an. Şimdi 250 seçtik. Bakın burada bu sefer bunlar çıktı gördüğünüz gibi. Tabii e, temanızın özelliğine göre bunlar tabii farklılık gösterebilir. Hatta şöyle yapalım. Ayarlar kısmında var mıydı o? Arayüz seçimi mesela ızgara 3 liste. Liste şeklinde. Şöyle bir deneyelim bakalım. Ama ürünlerden yapacağız onu. Evet. Hepsini genişlet. Arayüz seçimi. Liste diyorum. Bu da liste olsun. Bu da liste olsun. Kaydedelim. Güncelledik. Şimdi bir bakalım. Bir şekilde olsun. Temanızın özelliğine göre tabii bu farklılık gösterebilir arkadaşlar. Bunlar. Şimdi geldik. Çoklu seçimde yapmıştık herhalde. 1, 2, 3. 2 tane. Yani şapkadan 1 ile 2. En az 1, 2 demiştik. Şimdi şundan da 2 tane. 2, 4, 5 etti. Bakın lütfen paketi sepete eklemeden önce tişört bileşiğinin için satın alın diyor. Pardon şunu seçtim. Tamam. Şu an mesela sepete ekletebiliyor bana. 2, 3, 4, 5. Bunu da mesela şöyle yapalım. 585. Kaç para demiştik maksimum? 1000 demiştik değil mi? Bakalım 6. Tamam 6. 7 ürün, 7. ürünü seçtirmedi bize. Seçen ürün 8. Şunu 7 yaptı. 6. Tamam. 585. Biraz daha düşürseymişiz keşke. Şöyle yapalım o zaman. 1000 değil de 550 diyorum. 550 güncelle. Bunu bir daha yenileyelim. Tamam. Seçili. Tamam bir tane bundan aldık. Bir tane bundan aldık. Bundan alalım. Bakın toplamı maksimum 550 tutarını karşılaması gerekir. Şimdi 625'e geldik. Yani ayarlamaları fazla arkadaşlar. Böyle değişik ayarlamalar yapabilirsiniz. Mesela bakın 510 en az 510 dedik. Mesela bir tane daha şapka alsak. Pardon şöyle. 535 mesela bulduk. Ne oldu? 3 tane şapka aldık mesela. Birer tane. Çoklu seçim yaptığımız için arkadaşlar seçebiliyoruz. Yoksa çoklu seçim olmazsa yalnızca birer tane üründen aldıracağız. Yani bir ürünü seçecek. Ondan adet olarak mesela kaç tane almak istiyorsa seçebilir. Bakın neyse geldik. 8, 7, 6 ürünü düşürdük ama 550'yi geçtik. 670'e geldik şu an. Güzel. Yani özellikle ücretsiz versiyonuyla yani şu an bunları yapıyoruz. Bence başarılı. Güzel. Ama dediğim videonun başında söylemiştim. Bir sene önce anlattığım eklenti incelemesinde de o da bu işlevlerin aynısını yapıyordu zaten arkadaşlar. O da farklı bir eklenti. Yani işinizi karşılayabilir ya böyle ihtiyacınızı karşılayabilir. Ne bileyim. Olabilir. Başka da gösterilecek bir şey var mı? Dediğim gibi ayarlarda ya da işte ürün ayarlarında ürün ekledikten sonra buralarda bazı şeyleri değiştirip bakabilirsiniz. Hani hangisi uygunsa, hangisi işinize geliyorsa ona göre bir
ayarlama yapabilirsiniz arkadaşlar. E-ticaret sitenizde satış teşviki eklentisi olarak da bunu kullanmak mantıklı. Çeşitli kombinler yaparak ürünlerinizde, artık sattığınız ürüne bağlı tabii ki bu, çeşitli kombinler, paketler oluşturularak biraz daha böyle teşvik edebilirsiniz. Satışlarınızda cironuzun artmasını sağlayabilirsiniz. Ücretsiz bir eklenti işte, bu da inceledik, baktık. Hoşunuza gidebilir. E-ticaret sitelerinde kullanılabilecek bir eklenti. Ücretsiz, dediğim gibi. Biraz kurcalamanız gerekiyor ama en azından Türkçe dil dosyası var. Onu Türkçeleştirdik. Gerçi eklentiyle birlikte, şimdi hepsini ben yaptım dersem yalan olur. Hepsi değil de en azından bazı kısımları, kullanabilen alanları mesela Türkçeleştirdiğimiz için kullanması kolay oluyor. Eklenti dil dosyalarını nereden temin ediyoruz arkadaşlar? Şimdi altta da geçecektir. maxhandmade.com sitemde bazı eklentileri, Türkçeleştirdiğim eklentileri, mesela dil dosyaları ve temaların falan ücretli olarak cüzi, çok düşük bir fiyata sizlere sunuyorum arkadaşlar. Buradan alacağınız dil dosyaları bana bir destek oluyor en azından. Motive de etmiş oluyor. Desteklerinizi de esirgemeyin lütfen. Artı abone değilseniz de abone olun. Destekleyin arkadaşlar. Beğeni, yorum yazın arkadaşlar. Yapıştırın işte beğeni, yorumu. Paylaşın. Birçok arkadaşımıza ulaşalım. Daha da hızlı büyüyelim. Tabii ki de teşekkür ediyorum buraya kadar seyrettiğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.